Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda ayna nöronların insan dilinin kökenini anlamak bakımından çok önemli olduğunu vurgulamış ve bazı noktalara değinmiştim. Fakat ayna nöronlar gibi yıllardır bilim insanlarının araştırdıkları çok yönlü bir olgunun kısa bir videoda bütünüyle ele almak mümkün değildi. Ayna nöronların hangi bakımlardan insan dilinin kökenini anlamada yardımcı olacağını kavrayabilmemiz için tekrar evrimle ilgili bazı özelliklere parantez açmam gerekiyor. Daha önce de bazı bölümlerin aralarında evrimin nasıl işlediği ve evrimdeki bir takım konuların nasıl ele alınması gerektiğine zorunlu olarak değinmiştik. Şimdi evrimin işleyişinin nasıl olduğu, evrimde bir takım organ yapı ve düzeneklerin nasıl ortaya çıktıkları ve farklı canlı türlerinde nasıl iş gördüklerini kavramamız gerekiyor. Eğer bu konuda sağlıklı bir bakış açımız olmazsa bir takım konuları anlamakta zorlanacağız. Bu da gayet doğal. Yani şöyle düşünün, ayna nöronlar yalnızca insanlarda, insan beyninde ortaya çıkan bir yapı değil. Ayna nöronları örneğin kuşlarda da var, maymunlarda da var. Yani değişik primatlarda zaten ayna nöronların bulunması da makak maymunları ile ilgili yapılan araştırmalardan ortaya çıkmıştı. Burada soru şu, kuşlarda yalnızca seslenmeyle ve kuşların söyledikleri şarkılarla ilgili özellikler bakımından önem arz eden ayna nöronlar maymunlarda esas olarak birilerinin yaptıkları eylemleri gözlemekte, onları taklit etme yönünde çok etkili oluyorlar. Fakat insan diline de oynadıkları rol bunlardan biraz daha farklı. Peki bu farklılığa yol açan nedir? İşte bunu anlayabilmemiz için değişik canlı türlerinde ortak kökenden gelen bazı organ yapı ve düzeneklerin nasıl işlediklerini, nasıl ortaya çıktıklarını ve evrimde bunların kendilerine nasıl yer bulduklarını kavramamız gerekiyor. Bu açıdan da evrimin nasıl çalıştığına kısaca bakmamız gerekiyor. Şimdi videonun başlığında evrimin bir mühendis gibi mi yoksa eski bir araba tamircisi gibi mi çalıştığını sordum. Ve bu soruya yanıt vermeye çalışacağım. Konuşmaya başlarken bu ayrımı neden yaptığımı ortaya koymak istiyorum. Çünkü bildiğiniz mühendis dediğimiz kişiler yaşamımızı kolaylaştıracak, bizim ihtiyaç duyduğumuz bir takım araç ve gereçleri en verimli, en uygun ve amaca en uygun biçimde üretebilen kişiler. Bu insanlar aynı zamanda bilimsel bir altyapıları var. Fakat sadece bilimsel bir altyapı değil, yaratıcılık ve sanatlar konusunda da uzmanlar. Dolayısıyla mühendisler genellikle belli bir plan dahilinde kafalarındaki ulaşmak istedikleri belli bir öngörü ve hedefi belirleyerek elindeki olanaklardan ve malzemeden en verimli bir şekilde yararlanarak israfa kaçmadan hedeflerinin amaca ulaşmak için değişik düzenekler ortaya koyan ve geliştiren insanlar. Fakat özellikle Anadolu'nun küçük kasabalarında örneğini gördüğümüz, genellikle küçük sanayilerde eski tip arabaların tamiriyle uğraşan ustalar vardır. Bunlara kısaca eski araba tamircisi diyeceğim. Şimdi bu tamircilerin günümüzün modern araba tamircilerinden farklı bir takım özellikleri vardır. Bir kere bunların çalıştıkları işlikler son derece basittir. Birkaç tornavida, alyan, değişik anahtarlarla ilgili arkada bir tezgahları vardır. Burada bu alet edevat bulunur. Bunun dışında çalıştıkları bir bilgisayar, bir yazılım, teknolojik bir alet, herhangi hiçbir şey yoktur. Bunların çalıştıkları araçlar genellikle eski model. En yenisi 20-30 yıllık hatta 40 yıllık araçları tamir ederler. Şahin, Toros, Broadway, Kartal tipi eski tip tamir ederler.
Şimdi bu ustaların çalışma tarzı mühendislerle hiçbir ilgisi yoktur. Yani biraz önce anlattığım gibi mühendisler belli bir planla, belli bir öngörüyle elindeki malzemeden en verimli bir şekilde amaca gitmek için yararlanarak israfa kaçmadan iş yaparlarken bu ustalar kendi müşterilerin istediklerini gerçekleştirmek için tipik bir teneke tamircisi gibi çalışırlar. Ne demek bu? Yani örneğin bir kişi gelir, bu ustaya arabasını gösterir. Arabanın işte motorunda ya da herhangi bir aksamında bir sorun vardır. Usta söyler, der ki bunun bu parçaları bozulmuştur. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunun masrafı sana şu kadardır. Şimdi genellikle dar gelirli insanlar oldukları için bu araçların sürücüleri şöyle derler. Ya usta işte daha ürün kaldırmaya çok var. Bu yoklukta ben bu kadar parayı nereden bulayım? Sen şimdi şu araba benim yükümü taşıyacak kadar buna bir şeyler yap. Araba yürüsün yeter. Ben başka bir şey istemiyorum. Yani bu araçların sürücüleri arabalarının konforundan, görüntüsünden, herhangi bir parçasının orijinal olup olmadığını hiç dert etmezler. Onlar için amaç aracın yürümesi, yüklerini taşıması, kendilerini bir yerden bir yere götürmesidir. Şimdi böyle olduğu için de bu eski araba tamircileri genellikle pratik çözümler bulmak zorundalar. Yani örneğin diyelim bir arabanın herhangi bir contası, bir parçası, bir şeyi mi eksik? Onu orijinal ya da orijinal olmasa da çakma da olsa sanayiden belli bir fiyatla almak yerine kendi elindeki malzemelere bakar. Başka bir araçtan çıkmış bir parça olabilir. Arabayla ilgili olmayan örneğin bir buzdolabından çıkmış olabilir, çamaşır makinesinden çıkmış olabilir, bir su motoru olabilir, bir motosiklet motoru olabilir. Yani o anda elinin altında hangi malzeme varsa, bu malzeme hangi şeyden ortaya çıkmışsa bu ustalar, bu işin uzman oldukları için neyi nerede kullanacaklarını bilirler. O sorunu halledebilecek biçimde elindeki ıvır zıvırın içerisinden en uygun parçayı bularak o aracı tekrar yürür hale getirebilirler. Şimdi burada baktığımız zaman bir mühendisin çalışmasıyla bir eski araba tamircisinin, motor tamircisinin çalışması arasında hemen hemen ortak hiçbir yan yoktur. Birincisi planlama yapar, öngörüde bulunur, olası yan etkileri hesaplayarak malzemeyi israf etmeden en verimli, en karlı bir şekilde başlangıçta konulan hedefe ve konfora ulaşmak için titiz bir çalışma yürütürken eski araba tamircisi bu kaygıların hemen hemen hiçbirisini taşımaz. Onun tek kaygısı müşterisinin istediği arabanın tekrar yeniden yürüyebilir olması, yükleri taşıyabilmesi, sahibini taşıması ve bunun için uygun parçaları eski ıvır zıvırın içinden elinin altında ne varsa oradan bularak bunu yapmaya çalışır. Kısaca gördüğünüz gibi bu iki çalışma tarzı birbiriyle hiçbir ortak noktası yoktur. Şimdi videonun başlığına geldiğimiz zaman Evrim'in çalışması bir mühendis gibi mi yoksa eski bir araba tamircisi mi gibi olur sorusunun yanıtı eski araba tamircisidir. Şimdi bu videoda esas olarak size Evrim'in neden böyle çalıştığını, neden böyle çalışmak zorunda olduğunu anlatmaya çalışacağım. Evrim'in geçmişte ele aldığımız en temel özelliklerinden birisi Evrim'de tamamen yeni, sıfırdan bir başlangıcın olmamasıdır. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi 3.8 milyar yıl önce başlayan canlılık tarihi ilk canlıdan sonra diğer canlıların aşamalı olarak yavaş yavaş dönüşmeleriyle yeni türlerin ortaya çıkmasıyla günümüze kadar devam etti. Bu milyarlarca yıl süren bu yolculuğun belli noktalarında geçmiş bütün deneyimlerin sıfırlandığı, bunların hepsinin çöpe atıldığı ve yeniden sıfırdan bir işe başlandığı gibi bir örnek hiç yok. Yani
Bunun en büyük kanıtı genetik araştırmaların sonucunda en basit ilkel denilen canlıların yapısıyla bizim hücrelerimizin yapıları arasında genetik ortaklığın bulunmasıdır. Yani nasıl basit tek hücreli bir canlı nasıl solunum yapıyorsa bizim hücrelerimiz de aynılarını yapıyor. Onlar da ATP'yi kullanıyor, biz de ATP'yi kullanıyoruz. Hemoglobin onlarda da var, bizde de var. Solunumla ilgili sitokrom C enzimi ya da işte C vitamini enzimi onlarda da belli işlere yarıyor, bizlerde de işlere yarıyor. Yani evrimde her yeni bir tür işe sıfırdan başlamıyor. Önce kendisinden önceki türlerin elindeki malzemeyi ele alarak orada bir takım eklemeler yaparak yoluna devam ediyor. Bu açıdan baktığımız zaman evrimin çalışması tipik eski araba tamircisinin çalışmasına benziyor. Elindeki malzemeyi tamamen yenileme diye bir şey yok. Sadece bu parçaların eskiyen ya da iş görmeyen kısımlarını elindeki malzemelerle değiştiriyor. Birinci özellik bu. İkinci özellik, yeni türlerde ortaya çıkan bir takım özellikler belli öngörüler ve planlamalarla belli bir hedefe ulaşmak için yapılan yenilikler değil. Daha önce defalarca konuştuğumuz gibi evrimde bir öngörü, bir planlama, belli bir hedefe doğru basitten karmaşaya doğru gelişme diye bir şey yok. Evrimde seçilim baskısı ortaya çıktığı zaman, yani çevresel koşullar değiştiği zaman yeni koşullara uyum sağlayabilmek açısından popülasyondaki belli bireylerin varyasyonlarında, yani değişik örneklerinde belli adaptasyonlar ortaya çıktığında ve bu ortaya çıkan adaptasyonlar yeni koşullara uyum sağlamada bireylere üstünlük sağladığında bu yeni özellikler kalıcı hale geliyor. Burada da evrimin çalışması bir mühendisin çalışmasıyla hiçbir benzerlik göstermiyor. Çünkü bildiğimiz gibi mühendisler işe başlamadan önce kendilerine bir model, bir önceki bir sürümü örnek alır. Onu hangi noktalardan nasıl geliştireceğine ilişkin hesaplamalar ve planlamalar yapar. Ondan sonra işe koyulur. Ama evrimin böyle bir hedefi, böyle bir amaç gütmesi diye bir şey yok. Çünkü evrimde amaç ya da hedef denilen bir varılacak yer yok. Üçüncüsü, en önemli özelliklerden birisi, evrimde değişik bireylerde, değişik canlı türlerinde ortaya çıkmış olan ve kendini açığa vurmuş olan hataların, kusurların ayıklanması, onların dışlanarak onların yerine yeni yol ve yöntemlerin ortaya konulması şeklinde bir yol izlenmez. Yani evrimde yürünen yol yapılacak işlerle ilgili yöntemi belirlemez. Tam tersine ortaya çıkmış olan yenilikler ve bunların koyduğu mekanizmalar, yani yöntem, yürüyecek yolu belirler. Şimdi bu söylediğim biraz karışık gibi gelmiş olabilir size. Buna çarpıcı birkaç örnek vermek istiyorum. Yani evrimdeki bir takım yapı ve özelliklerin birbirinin üstüne eklenerek yeni yapı ve özelliklere doğru evrimleştiklerini anlamak açısından bunlar ilginç örnekler. Vereceğim örneklerden birincisi özellikle Amerika'da yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış olan, genellikle ataları Afrika'dan köle ticareti nedeniyle taşınmış Amerikalılarda göze çarpan, fakat daha sonra Afrika'da yapılan bazı çalışmalarla da pekişen bir gözlemden başlıyor bu. Şimdi bu Afrika kökenli insanlarda genellikle yaygın bir hastalık var. Orak hücre anemisi denilen bir çeşit kansızlık ya da kanser türü var. Şimdi bu hastalığa yol açan bir takım mutasyonlar var. Bu mutasyonların ikisi birden anne ve babadan gelen genlerde taşınan alel dediğimiz yavrunun özelliklerini belirten gen parçalarında eğer ikisi birden varsa
bu hastalık ortaya çıkıyor. Fakat biri anne ya da babada bir mutasyon var fakat diğerinde yoksa bu hastalık ortaya çıkmıyor. Şimdi buradan hareketle yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle Afrika'da yapılan çalışmalarda orak hücre anomesine hastalığından muzdarip olan kişilerin sıtma hastalığı karşısında son derece bağışık oldukları ve güçlü oldukları tespit ediliyor. Bu konuda detaylı ayrıntılı araştırmalar yapıldığı zaman şu görülüyor ki anne ve babadan gelecek mutasyonların ikisinin birden olmadığı durumlarda eğer bu orak hücre anomesine yol açan mutasyon o bireyde varsa o birey sıtma hastalığına yakalanmıyor. Dolayısıyla sıtma hastalığına yakalanmadığı için Afrika'nın geçmiş koşullarını düşündüğümüz zaman çevrede sıtma hastalığının çok yaygın ve tehlike arz eden bir durumda bu tür bireyler sıtma hastalığına karşı bağışıklık kazanıp bir avantaj elde ediyorlar. Fakat bu avantaj aynı zamanda içinde bir tehlikeyi de barındırıyor. Anne ve babadan aynı mutasyon örneği gelirse bu sefer orak hücre anemisi ortaya çıkmış oluyor. Şimdi dikkat ederseniz burada evrimin yaptığı bir icat, bir buluş falan yok. Sadece orak hücre anemisini ortaya çıkmasını sekteye uğratabilecek bir mutasyonun aynı zamanda sıtmaya karşı bağışıklık getirdiği için seçilimde öne çıkıyor. Ve dolayısıyla Afrikalıların ya da Amerika'da yaşayan Afrika kökenli insanların çoğunda bu hastalığı potansiyel olarak ortaya çıkıyor. Şimdi buna benzer bir durum Yahudilerde gözüküyor. Geçmiş tarihsel süreçte biliyorsunuz Yahudiler genellikle bulundukları toplumdan dışlanmışlar ve getto denilen özel yerlerde yaşamak zorunda kalmışlardır. Keskin bir ayrımcılığa maruz kaldıkları için Yahudiler genellikle kendi içlerinde evlenmişlerdir ve dışarıdan evlenme Yahudilerde geçmişten bu yana hemen hemen yok. Tabii son yıllarda bu değişmiştir ama Amerika'da yine yapılan çalışmalarda bazı Yahudilerde Tay-Sachs denilen bir ilginç sinir hastalığı var. Bu hastalığa da bu Yahudilerin daha sık rastladıkları gözüküyor. Bilim insanları bunu araştırdıkları zaman bu Yahudilerde bu hastalığın daha sık görülmesinin önemli bir nedenine ulaşıyorlar. O neden de şu: geçmişte sağlıksız koşullarda, gettolarda yaşayan Yahudiler arasında verem hastalığı çok yaygın bir hastalık. Verem hastalığına karşı bağışıklık getirebilmek için, daha doğrusu bağışıklık sağlayan belli bir mutasyon oluşuyor. Bu mutasyon ileriki süreçte Tay-Sachs hastalığına neden oluyor. Fakat o gettolardaki birçok Yahudinin de verem hastalığına karşı bağışıklık kazanmasını sağlamış oluyor. Şimdi verdiğim bu iki örnek şunu gösteriyor. Demek ki canlıların evriminde evrim önündeki seçeneklerden iyisine kötüsüne bakmadan yaşanılan koşullarda eğer o bireye üstünlük sağlıyorsa ileriki aşamada onun aleyhine olabilecek gelişmelere yol açsa bile o özelliğin gelişmesine izin veriyor. Daha doğrusu o özelliği taşıyan kişiler ileride maruz kalabilecekleri tehlikelere rağmen hayatta kalıyorlar ve soyları artıyor. Şimdi bunun son dönemde yapılmış çarpıcı bir başka örneği de Alzheimer çalışmalarından geliyor. Alzheimer hastalığıyla ile ilgili yapılan çalışmalarda şu görülüyor ki Alzheimer'a neden olan enzimlerden bir tanesi geçmişte insanların atalarında bulunan vejeteryan özelliklerden kurtularak et ve eti sindirmede daha başarılı olmalarını sağlayan bir enzim var. Bu enzimin gelişmesi Homo türlerden önceki insan atalarında çok önemli bir işlev görüyor. Bu enzimle birlikte et yiyerek etteki daha fazla besinleri ve mineralleri, vitaminleri sindirebilmelerine neden olduğu için bu enzim insanların hepsinde kalıcı bir hale geliyor. Fakat aradan
binlerce yılı geçip günümüze yaklaştığımız zaman insanların ömürleri uzadığında, ki biliyorsunuz bundan 50-100 sene önce bile 50 yaşında 60 yaşında insanlar elden ayaktan düşmüş yaşlı insanlar olarak görülüyordu. Oysa ki bugün yani yaşlılık sınırı 65-70'lere ulaşmış durumda. Gelişmiş bir takım ülkelerde 70-80 yaşında insanlar ancak yaşlı sayılıyor. Fakat bu ömür uzamasıyla birlikte Alzheimer hastalığı giderek artmaya başladı. Ve 10 yıllardır bilim insanları Alzheimer hastalığının nedenlerini araştırmaya çalışıyorlar ve yapılan araştırmalarda bu hastalığa neden olan etkenlerden birisinin de bu et sindirmeye yardımcı olan enzim olduğunu buluyorlar. Dolayısıyla tarihsel süreçte geçmiş bin yıllar içerisinde insanları eti sindirmelerine çok büyük katkılar sağlayan bu enzim ve bundaki mutasyonlar günümüzdeki yaygınlaşan Alzheimer hastalığının bir nedeni haline geliyorlar. Şimdi burada da evrimin bir mühendis gibi değil de bir eski araba tamircisi gibi çalıştığının örneğini görüyoruz. Şimdi bizim eski araba tamircisi örneğin önüne gelen bir arabanın herhangi bir yerindeki kırık bir contayla karşılaştığında o contanın orijinalini alma şansı yok. Çünkü müşterisinin zaten bu parayı verecek durumu yok. Peki bu durumda ne yapıyor? Başka bir aletten, başka bir makineden oraya uyacak contayı alıyor. Bu contanın sağlamlığına dikkat ediyor. Örneğin bu döküm ya da demir bir conta olabiliyor. Fakat araba içerisinde bu conta kullanıldığı zaman süreç içerisinde belli esnemelerle birlikte bu contanın kırılma riski artıyor. Usta bunu da bilmesine rağmen, ki bunu da müşterisine söylüyor. Ben diyor buraya sağlam bir conta koydum ama diyor bu conta 2 sene 3 sene dayanır. Ondan sonra senin bunu değiştirmen gerekir diyor. Tabi bu o müşterinin koşullarına, durumuna, düşünce yapısına bağlı. Yani demek istediğim sakıncasını bile bile o contayı alıp eski araba tamircisi bunu kullanıyor. Oysa ki bir mühendise bunu yaptırmanız zordur. Bir mühendis bile bile böyle bir işi yapmaz. Zaten o işe talip bile olmaz. Bu verdiğim örnekler evrimin ilerleyişinde, çalışma tarzında, işleyiş biçiminde mühendislik ilkelerinden çok eski araba tamircisinin müşterisinin taleplerine göre belirlediği bir stratejinin izlendiğini görüyoruz. Bu açıdan bu çok önemli. Şimdi canlıların evriminde ve değişik organların gelişmesinde buna benzer örnekler son derece fazla. Yani örneğin şöyle bir örnek daha verebiliriz. Canlılık içerisinde belli organların ya da belli yapıların işlevleri zaman içerisinde değişikliğe uğrayabiliyor. Buna değişik örnekler vermiştim. İşte balıkların çene kemiklerinin zaman içerisinde değişikliğe uğrayarak memelilerin işitme organının yani kulaklarındaki kemikler haline geldiklerini söylemiştim. Bunun bir başka örneği olarak sudan çıkan ve hem suda hem karada yaşamaya başlayan ilk balıkların solungaçlarıyla bataklık bölgelerde yürümelerini örnek verebiliriz. Bu balıklar bir yerden bir yere giderken yani bir su birikintisinden diyelim hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte o birikinti giderek kurumaya yüz tutmuşsa bu balıklar sıçrayarak ve solungaçların üzerinde dönerek ilerlemeye çalışarak diğer su birikintilerine gitmişlerdi. Şimdi bu çaba onlar için ilerleyen süreçte solungaçların bulunduğu noktada yeni üyelerin belirmesine neden olmuştu. Bir başka değişiklikte bu balıkların solungaçlarının dışında ağızlarında bir keseciğin oluşmasına, böylelikle suyun içinde solungaçlarıyla soluk alabilirken ağız içindeki meydana gelen yeni yapılarla suyun dışında da nefes alabilir hale gelmişlerdi. Ama bu bilinçli, planlanmış ya da hedeflenmiş bir değişiklik değildi. Yalnızca o balıkların su birikintisinden, kurumak üzere olan su birikintisinden bir başka su birikintisine doğru hareket etmelerini sağlamak için
gelişmişti. Şimdi bunun değişik örneklerini biz balıklarda çok farklı biçimlerde de görebiliyoruz. Belgesel izleyen arkadaşlar fark etmişlerdir. Köpek balıkları ilginç balıklardır. Bunlara balık diyoruz ama aslında bazı bakımlardan balıklardan çok farklılar. Örneğin balıkların %90 hatta %99'undan fazlası çok rahat biçimde suyun içerisinde durup hareket edebilirler. Rahatlıkla hareket edebilirler, batmadan durabilirler. Balıklara bu yeteneği sağlayan onların içlerinde bulunan hava kesesidir. Bu hava kesesi sayesinde balıkların bünyesinde hava kesesine aktarılabilecek gazlar oluştuğu için her balık bulunduğu ekolojik niş içerisinde denizin hangi derinliklerinde evrimleşmişse oraya denk gelecek biçimde hava kesesindeki gaz miktarını ayarlayarak kendini ortama uydurur. Böylelikle suyun içerisinde tam bir denge halinde bulunur. Yüzgeçleriyle ve kuyruğuyla hareket ederek suyun içerisinde çok hızlı biçimde gidebilirler. Bu balıkların çoğunun becerebildiği bir şeydir. Fakat ilginç bir biçimde köpek balıklarının hava keseleri yoktur. Şimdi hava keseleri olmadığı için köpek balığının ağırlığı normal olarak suyun ağırlığından fazladır. Ve köpek balığı kendini ileriye atacak hamleler yapmazsa, hareket etmezse, kuyruğunu hareket ettirip ilerlemeye çalışmazsa suyun içerisinde batar. Bu batmadan kurtulmak için köpek balıkları sürekli olarak hareket etmek ve yüzmek zorundadırlar. Şimdi ki köpek balıklarının 300-350 milyon yıldır bu dünyada başarıyla yaşadıklarını unutmayalım. Fakat bu uyarlanma onlar için aslında maliyetli bir uyarlanma olmuş. Fakat ne kadar maliyetli olursa olsun bunun getirisi maliyetinden fazla olduğu için köpek balıkları soylarını başarıyla sürdürmeye devam ediyorlar. Fakat denizin dibine gittiğimiz zaman daha ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Denizin dibinde yaşadıkları için vücutları iyice yassılaşmış olan ve kumların içerisine gömülerek yaşayan bazı balıklar, örneğin vatozlar ve kalkan balıkları, bunlarda da hava kesiciği yoktur. Şimdi hava kesiciği olmadığı için bu balıklar suyun içerisinde düzgün yüzme şansına sahip değiller. Bunu yapabilmek için yassı vücutlarını sanki bir kuşun kanadı gibi dalgalandırarak suyun içerisinde bir itme kuvveti elde ederek uçakların hızlı giderek hava boşluğundan yararlanarak kendilerini yükseltmeleri gibi bu balıklar da suyun içerisinde yaptıkları hızlı kanat hareketleriyle birlikte süzülmeye, yani suyun içinde uçmaya başlıyorlar. Ve bu uçma hareketi, yani o vücutlarını kanat gibi kuyruklarını çarparak kendilerine sağladıkları hız dolayısıyla suyun içinde yürüttükleri yüzme hareketi sona erdiği zaman bu balıklar vücutları sudan ağır olduğu için otomatikman dibe çöküyorlar. Yani verdiğim bu örnekler şunu bize gösteriyor. Yani evrimde bir takım özelliklerin gelişmesi sürekli bir ilerlemeye, daha gelişmişe, daha mükemmele doğru bir gelişme olarak ortaya çıkmıyor. Bu özelliklerin bazıları süreç içerisinde o yeni türün bireylerine yaşamda kalma avantajı sağlıyorsa bu özellikler gelişiyor ve daha önce gelişmiş olan son derece işe yarayan bazı özellikler zaman içerisinde körelip yok olabiliyor. Anımsarsanız buna ilişkin geçmişte de birçok örnek vermiştim. Yani yılanların ayaklarını kaybetmeleri, yarasaların gözlerini kaybetmeleri, bizim vücudumuzdaki bazı organların kullanılmadıkları için körelmeye başlamaları buna verilebilecek örneklerdir. Konuyu kısaca toparlamak istersem, evrimin çalışması, verimlilik, planlama, öngörü ve
belirlenen hedefe yönelmeye kilitlenmiş bir mühendisin çalışma ilkelerinden çok müşterisinin beni idare et, yükümü taşıyayım, beni bir yerden bir yere götürsün, başka bir şey istemiyorum diyen müşterisinin taleplerini karşılaşmak isteyen eski araba tamircisinin çalışmasına daha çok benziyor. Yani evrimde bir öngörü, bir beklenti, varılacak bir hedef olmadığı için evrim her zaman elinin altında bulunan özelliklerden yararlanarak yeni türlerin gelişmesinin önünü açıyor. Yeni türler eğer çevresel koşullara uygun yeni yapılara, organlara ya da düzeneklere ulaşamıyorlarsa o zaman evrimin eski araba tamircisi fazla bir şey yapamıyor ve diyor, dönerek müşterisine diyor ki bunun artık miadı dolmuş. Bunun yeri hurdacıdır diyor. Yani hurdacıdır, eski araba tamircisinin hurdacıdır yeri hurdacıdır dediği bir aracı yeniden toparlayıp çalışır hale getirmeye neredeyse olanak yoktur ve bu araç da zaten en az 40-50 yıllık bir araçtır ve sahibinin de yeni bir araba almaktan başka seçeneği yoktur. Bunun evrimdeki iz düşümü de evrim yeni koşullara uyum sağlayamayan canlılarla ilgili olarak uğraşmalarına, denemelerine o noktadan sonra son verir. Son verdiği için de bu canlı türünün soyu tükenir. Şimdi evrimin çalışmasındaki evrimde rol oynayan değişik organ yapı ve işlevlerin gelişmelerindeki bu özelliği sürekli aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Eğer bu özelliği aklımızda bulundurmazsak geçmiş hayvanlarla birlikte paylaştığımız insan dilini oluşturan bazı özelliklerin onlarda yol açtığı gelişmelerle bizde yol açtığı, insan dilinde yol açtığı farklı özelliklerin nasıl evrimleştiklerini ya da nasıl geliştiklerini anlayamayız. Bu anlamayı yapabilmemiz için evrimin nasıl çalıştığına ilişkin bu ilkeleri hiçbir zaman akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Ayna nöronlar ve ayna nöronlara bağlı olarak dilin kökeninde yer alan insan türünde ortaya çıkmış bir takım özellikleri açıklamaya ve ele almaya sonraki videolarda devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.